Adres Didim Altınkum. Denize 500 metre yakınlıktayız. Arkadaşlar drone görüntülerine bakalım. Evet, şimdi drone görüntülerine bakıyorsunuz. Fiyatını da hemen söyleyeyim. 320.000 euro. 320.000 euro. Kanalıma da abone olursanız makbule geçer. Teşekkür edeceğim ki olmasanız da edeceğim. Ama sermayesiz iyilik yapmak bambaşka bir şey. Şu anda sitemizin tepeden havadan drone görüntülerine baktınız ya da hala bakıyorsunuz çünkü o ayarlama yapamıyorum. Köşe başı sitenin en güzel evi diyebilirim arkadaşlar. 3 oda salon ayrı mutfaklıdır. 3 oda salon ayrı mutfak, bir de terası var. Aidatları 1800 TL. Yani bir ayda 1800 TL veriyorsunuz. 5 yaşındadır. Kimi uzakta dağ başında çiftlik havasında bir ev ister. Kimi denizin kıyısında 1+1 bir daire ister. Kimi benim gibi bu gömleğin renginden ister. Kimi başka bir renk ister. Tercih meselesi. Şimdi ben bunu tanıtınca bu beyefendiye sordum. Neden buraya aldın dedim. Beyefendi İsviçre'de kalıyor. Gurbetçidir. O da dedi ki denize yakın, korunaklı bir site olduğu için buradan tercihimi yaptım dedi. Köşe başı bu villaları yıllar önce ben tanıtmıştım. Buradan satmak hiç bana nasip olmadı. Bakalım bu olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. O yüzden eski halinden eser yok. Eski halinden ne eser yok? Ne yapmışlar? Mantolama yapmışlar. Otomatik sulama sistemi yapmış. Beyefendi elektrik teknikeri bir şeyler yapmış. İkiz bir evdir. Zaten drone görüntülerinden size gösterdik. Havuzda hanımefendiler falan, onları rahatsız etmeyelim diye bir daha orayı kadrajımıza almıyoruz. Peki bu bahçe, ben beyefendiye özellikle dedim. Hani siz de özellikle soracaksınız. Bu alan kimin? Beyefendi dedi ki kesinlikle benim. Ben de başka bir yere girmiyorum. Her ne kadar kesinlikle onun da olmuş olsa bilinçaltımızda ortak alandır diyoruz ya. Ancak kimse kimsenin bahçesine girmiyor. Ama sitenin en geniş bahçeli evi bu. 320.000 euro da bugünün parasıyla 15 milyon falan yapar. Tercih sizin. Bakın ben buradan alırım, buradan daha tekli villa alırım diyebilirsiniz. Ama bu yakınlıkta yok. Yani Altınkum denizine 500 metre yakınlıktadır. Ev 5 yaşında, içindeki eşyalar da var. Beyefendi dedim ki bu eşyalar neyin nesi? Eşyalar da çok öyle ağam şahım değil, yani iyi, ama dedi ki vallahi dedi eğer biri isterse eşyalı onu da konuşuruz dedi. Ve sevgili arkadaşlar, İşte eskisinden eser yok dediğim buraya kamelya alanları yapmış. 1800 lira aidatı var. Bakın bu tarafta mutfak var. Mutfaktan çıkınca buradan ben denizi de biraz görüyorum. Mutfaktan çıkınca burada bir terasımız var. Bu kamelya alanı ta arkaya doğru gidiyor. Biraz daha gidelim. Arkada da mutfak var. Salon ayrı, mutfak var zemin katta. Evet, gel bakayım, bu sulama sistemini yapmış. Burada neler var? Bakın bahçe otomatik sulama sistemi, bu filtreler neyin nesiyse beyefendi elektrikli. Bir de hani Avrupalılar çok şey biliyor, işte o iklimden gelen bir abi, biz mi çok biliyoruz onlar mı, ama onlar çok biliyor diyenler için biliyor işte. Veya biz mi daha iyi biliyoruz? Bence ben hepsinden daha mı iyi biliyorum acaba? Ve mutfağa doğru gidiyoruz. Yani dışarıdan mutfak alanına doğru gidiyoruz. Burada da bakın sabah güneş olmaz burada. Akşama da gün batımı olur. Şimdi güneşten kaçarsanız diğer tarafa gidersiniz. İşte bitişik nizamdır, ikizdir, 300-400 vesaire değildir. Sonra hafif nereye göz kırpalım, hafif. Burada bir hanımefendi vardı, gitmiş hanımefendi. Bu merdivenden iniliyor. 1800 TL aidatları olan bir sitedir arkadaşlar. Yani 15 milyon başka yerde alabilirsiniz. Videonun başında da dedim. İşte gidip Muğla, Milas bilmem nerede bir 5 dönüm bir tarla alıp içine işte tarım yaparım diye içine başka bir ev koyabilirsiniz. Ya da biraz aşağıda daha önce daireler tanıttım ya, 2+1 daireler 220-230 bine alabilirsiniz. Ya da ya kardeşim bu neyin nesi benimki çok uzak olsun, ama uzak da olsa yine maliyetler yüksektir. Bu alanı bir daha gösterelim. Şimdi evin içine gireceğiz. Takdir sizin. 5 yaşında bu projeden almış, 2 tane almış daha önce. Yan tarafı satmış. Burayı da şimdi satıyor. Bu beyefendi bir de arsa marsaları var. Efendime söyleyeyim, halis mühlis Türk değil, gurbetçidir. Artık o da bizimkilerden biridir. Gerçekten beyefendi bir insan. Ve şimdi evimize merhaba dedik. Merhaba ev. Merhaba abi. İyi günler. Merhaba. Türkçe de öğrendin değil mi? Türk gitti. Ve merhaba ev. Merhaba ev. Ne iyi bir insan ya bazen. Ve Can da geliyor, ayakkabısını çıkarıyor. Merhaba ev. İyi günler evimiz. Şimdi direkt salona, mutfağa girilmiyor arkadaşlar. Bakın
Burada bir vestiyerimiz var. Burada bir ayak yolu var. Efendime söyleyeyim. Şimdi nereye gidiyoruz? Merhaba salon. Salon geniş kullanışlıdır. Yani şimdi Efeler Mahallesi'nde de ne tanıttık? İşte 16.750'ye bir tane tanıtmıştık, satıldı. Birkaç tane daha yüksek rakamlara satıldı. Orada bir tane daha vardı 12.5'a, eğer satılmadıysa. Tanıttım, sayfama bakanlar, takip edenler bilir. Ama bunun lokasyonu iyidir. Yani ben her şey çok iyi, aman almasanız demiyorum. Ve arkadaşlar burası da salonumuz. Şimdi beyefendinin bir arsası var. O da Efeler Mahallesi'nde. Orada bizde 7 milyona bir tane arsa var. Yanında. Bu beyin de bir arsası var orada. Bize gelmeden önce biri Avrupa'dan, Fuat abiye teşekkür ederim. O yönlendirmiş bizi. Diyor ki benim arsama demişler ki senin arsa ölüsü 9 yapar ama senin arsa 12-13 yapar. Biz dedik valla kardeş, bizde orada bir tane var 5.750'ye, bir tane 7 milyona var ama biz 9'a satamayız. Yani kim de dediyse, yani bu da günahtır. O yüzden laf gezdirmek günahtır. Bilmediğim bir şeyi söylemek günahtır. Öyle bir arsası var. Bir tane de Akbük'te var bir arsası. Biz demin Bolulu bir arkadaşım var. Orada inşaat yapıyor. Bolu'ya da selam. Zeki dedim orada arsa ne yapıyor? Dedi valla o kat mülkiyetli kooperatifler var ya dedi. Orada dedi 2.600, 2.550 maksimum dedi 2.750. Ona demişler kaç yapıyor? İyi bir adam. O yüzden arkadaşlar bilginiz olsun. Burası da işte bu klimalar kalıyor. Eşyalar eğer anlaşır iseniz eşyayı bırakırım diyor. Ama gelir bakarsınız bu eşyaların sıfırı mobilyacıda kaç paradır. İşte biraz kullanılmış. Biraz da herkes kaşığın ucunu kendine çevirir. Siz de işinize gelirse alırsınız. Burası televizyon ünitesi, burası TV. Evet. Ve bu alanı da göster. Yukarıda teras var. Bir şeyler daha var. Ayrı mutfağa doğru yol alıyoruz. Evet. Bilginiz olsun. Bazen ben de geziyorum ya, bazen geziyorum. Şimdi abi diyelim Ankara'dan gelmiş, İstanbul'dan gelmiş ya da burada bir şey olmuş. Yani şimdi bir bilene sor, biri de ben biliyorum diyor. Bu ocak 5 liraysa diyor 7 yapar. Ya 7 yapmıyor kardeşim, yapmıyor. O yüzden birileri bazen bana da siz emlakçılar yok mu? Ben o emlakçılar benden çok iyidir. Şimdi meslektaşlarımı çok iyi, değerli insanlar var. Ama kardeşim bu 5 lira değilse 5'se sen niye 9'a satarım diyorsun. Öyle bir şey yok. Yok yani. Ondan sonra benim de hiç arkadaşım yok. Ve burası da ocak. Ondan sonra bilmem ne. Bu bulaşık mı? Bu da buzdolabı. Şimdi bazen köşelerde falan görürsünüz ya. Der ki doğru adamların hiç arkadaşı yok. Benim arkadaşlarım var da benimkiler de benim gibi. Ben böyle çok paslaşayım. Çok şöyle yapayım, böyle yapayım demiyorum. Yani bizi bulan bulur. Yok sen aldın, beraber satalım, ekmek yiyelim. Böyle bir şey değilim. Ben diyorum ki Allah ne verdiyse odur. Böyle atıma biniyorum, sağıma soluma bakmadan işimi yapıyorum. O yüzden 5 liralık yeri 7-8 niye diyorsun yani deme. Ve arkadaşlar merdiven kovası da boş. Şimdi yol aldık, geldik. Bu abi 3-5 kelime İngilizce biliyor. Yo iyi biliyor. 3-5 kelime Türkçe biliyor. Biraz İngilizcem de çok akıcı konuşuyor, anlamadım. O diyor ki ben buraya da bir havalandırma koymuşum. Hani burada pencere olmadığı için 2 saatte bir otomatik kendisi sensörlü diyor. Hep çalışıyor. Termosifon kalacak, klimalar kalacak. Bu havalandırmadan da bahsettik. Bu genel banyo. Şimdi birinci odayı göstereceğiz. Çok konuşuyorsam bağışlayın beni, kızmayın. Kızmayın, bağırmayın. Drone görüntülerini de gösterdik. Drone'dan nerede olduğu da belli. Bu da bu birinci oda. Klimalar kalacak. Sabit yani işte güneş enerjisi işte bilmem ne. Orada bir balkon daha var. Sineklikler var. Panjur var. 5 yaşında aydatar. 1800 denize 500 metre cana çıkarım. Rüzgar esiyor. Oradaki balkonda zaten arıcı gelir görür. Dün bir abi beni aramıştı. Demişti ki maksimum 10 bin lira param var. Site içi bir yer istiyorum. Valla benim abi 10 bin lira site içi kalmadı. 6 bin liraya var. Hisar'da 1-2 tane var. Hadi 1-2-4-5 tane var. Onlar da ufak diyor. Ama bu standartlarda vallahi yok. Arkadaşlar burası da ikinci oda. Önünde bir balkon daha var. Çıkalım. Önde de bir balkon var. Çıkalım mı? Terastan bir daha gösteririz. Ve ikinci odayı gösterdik. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı çıkacağız. Bazen biri bana diyor ki evimi sat. Diyorum kaç para evin? Diyor ki benim evim valla diyor bir arkadaş demiş ki bu 10 yapar. For example diyor ya İngilizler, yabancılar. Diyorum valla abi yani 10 yapmaz.
Diyor valla 10 yapar abi. O zaman ben birine veriyorum. Adam veriyor birine. Biri diyor satarım, satamayınca sonra müşteri çıkıyor. Müşteri diyor ki ya sen bu evi satıyor musun? Evet. Ya biz ne ettik de adam 10 istedi, pahalı. Ama sana başka yer gösterelim. Sadece onu bir köprü olarak kullanma yapıyor ya, bizde o yok. Yani şimdi bu adam bana dese ki evim 20 milyon, ben diyeceğim valla ben satmam. Ama biri diyecek ki ben satarım. Buraya satarım diyen bir levha asar, bir iletişim bilgisi. Bir Ali Ankara'dan gelir, merhaba bu ev kaç para? Ya 20 ya bu çok istiyor da gel sana başka bir yer göstereyim. Günün birinde adam kendisi arar bu sefer. Der ki ya sen hani yaşamışım ben bunu. Herkes için değil. Burası da arkadaşlar bir çamaşır yıkama alanı var. Diğer evlerde bu duşakabini buraya koymuşlar. Bu bey duşakabini oraya almış. Ya bu 15 milyon mu yapıyor can? İyi bir evdir. Adresi iyidir. Yani eğer ki hani bir dübleks daire isterseniz bu alanlarda daire dübleksi bu paralarıdır. Ya da denize hakim 2+1 ben tanıtmıştım. Kaç paraydı? 280 bin euro muydu? Neydi değil mi denize hakim? Evet öyle ama tercihinizi böyle bir ev yaparsanız bana göre iyidir. Yani ev alınca 3-5'e de ben bakmıyorum da siz bakın yine. Burası da 3. oda. Burada da bir ardiye vesaire var. Ondan sonra az para da değil. Valla başımıza bir hal geldi erenler. Evet şimdi buradan da çıkalım. Çıkalım. Yine reklam peşinde. Başka bir iş yapmıyoruz. Bir gün başka bir program yapmamız lazım. Bu da teras. Beyefendi diyor ki benimki denizde görüyor. Gerçekten buradan uzaktan bir denizi var. Bu da terasımız değil mi Can? Terasta gösterdik. Buralarda göster. Canım abim, Fuat abim, iki gözüm, toprağım, sana da Helfeti'ye de selam. Ve buraları gösterdik. Helfeti, evet Helfeti'ye de selam. Bir abi daha aradı bizi. Sonra Halfeti diyebilirim ben. Böyle bazen Helfeti deyince daha orijinal oluyor değil mi? Ve bir abla var İç Anadolu'dan bir yerde. Bana o da sağ olsun annem bacım olsun diyor. Ben helva demeyi de biliyorum, halva demeyi de biliyorum. İşte benim mesela halfeti helva, halfeti halva. İşte öyle diyorum ben de. Ve güzel memleketin güzel insanları çıkıyoruz, iniyoruz. Yani biz aslında her ne kadar halimize şükretmesek de belki de doğarken şanslıyız. Bu topraklarda doğmuşuz değil mi? Böyle güzel şeyler var. O yüzden değerli arkadaşlar ev ilginizi çekerse yallah bismillah. Çekmese siz evinize biz evimize. Kırmızı pantolon mu alırsın? Mavi gömlek mi alırsın? Efendime söyler ne alırsan alırsın. Ben ne demişti? Daha bir şey dememişti. Gel bir daha evi göster. Merhaba abi senin evin güzel. Sen de çıkmak istiyor musun videoda? Çıkmak ister misin? Ha tamam çıkmak istemiyor beyefendi. Arkadaşlar burayı özetledik. Beyefendi de burada Ağustos'un sonuna mı ortalarına doğru buralardadır. Adresi de belli ettik. Tertemiz bir insandır. O yüzden ev de temiz. Biz de aracıyız. Adamın evi güzel. Adam euro kazanıyor. Euro ile ev alıyor. Alışverişi öyledir. Memleketimize yatırımcılar geliyor, alıyor, satıyor. Bak arsa almış. Bir daha burayı satınca kim bilir ne işler yapar. Önemli olan çark dönsün. Herkese selamlar, hürmetler, iyi günler.